Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Instagram sayfamda paylaştığım atkıyı Damla birlikte de örelim ölçülerini, motif sayını, kullandığın ipleri söyle dediğiniz için hemen bir video çekivereyim istedim sizlere de. Burada fosforlu renkleri ve ana renginde de siyahı kullanmıştım. Çok hoş bir görüntü oluştu. Eğer üzerimdeki halini görmek isterseniz, henüz de görmediyseniz Instagram kanalıma bakabilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Bu atkıda 16 adet motif kullanarak ördüm. 16 tane. 16 adet motifi kullandığımda ortaya çıkan ölçümü size hemen vermek istiyorum. Hemen söylüyorum. Tam olarak uzunluğunu size vereceğim şimdi. 98 çarpı 2 dersek 16, 196 santim atkımın boyu. Bu defa istedim ki bir motif daha fazla yapayım, birazcık daha uzun öreyim istedim. Bunun için de 16 motifle değil 17 motif ile öreceğim. Motiflerim bildiğiniz standart Gorgeous motifi. Siz dilediğiniz motifleri kullanabilirsiniz. Aynı motifle yapacağım ben Damla diyorsanız da hemen bu videonun altına motifin yapım linkini sizler için bırakırım. Tabi siz renkli de örebilirsiniz ama kenarlarına şerit böyle geçtiğim için tek renk örmek açıkçası daha çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim. Bu defa da yine farklı tonlarda şöyle motifler elimde vardı. 17 tanesini bir araya getirdim ve sizler için atkı oluşturmaya başlayacağım birazdan. Bu defa atkının zemin rengini beyaz kullanacağım ki siz hem daha rahat anlayabilin battığım çıktığım yerleri, bir de farklı olsun istedim. Diğer atkıyla kontrast yaratmak istedim. 3,25 milim tığ kullanıyorum. Bu arada dediğim gibi 17 santim bu defa 17 adet bu defa motiflerim. Ama size hemen bir adet motif ölçümü de vereyim. Birleşme kenarı olmaksızın tabii ki. Böyle 10,5-11 santime yakın diyebilirim motiflerim. O zaman beraberce nasıl birleştirmeye başlayacağımızı gösterelim. Böyle ucuca ekleyerek devam edeceğim. Bir birlikte başlayalım. Sonra 17 tanesini birlikte tamamladıktan sonra da kenar örümüne geçeriz. Bu arada Etrofil Jeans'in 002'si ile birleştiriyorum motiflerimi. Motiflerin de ipleri 4 mevsim koton ipler. İçinde Yarnart Jeans, Alize Cotton Gold gibi bir sürü farklı marka var. Siz dilediğiniz markaları kullanabilirsiniz. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra da motifin iki kenarını örmeye başlayacağım. Şimdi tığımın üstüne ipimi aldım. Köşesine geldim. Bir köşesine battım ve bir üçlü grup örüyorum ikili trabzanlarla. Ben yalancı sahte trabzan ile başlıyorum. Nasıl yapıyorum? Birlikte görelim. İlk önce ilk ikisini örüyorum. Daha sonra şu ipi öne alıyorum. Daha sonra da üstteki iki taneyi örüp bu şekilde başlıyorum. Yanına iki tane daha ikili trabzanımı öreceğim. Ve 3'e tamamladım sayısını. Siz elinize göre dilerseniz aralarda zincir çekersiniz. Ben zincir çekmeden devam ediyor olacağım. Boşlukların içine 3'er tane ikili trabzanlarımı örüyorum. Köşeye kadar böyle boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüp geleyim. Köşeye geldim. Bir tane üçlü grubu ördükten sonra iki tane zincirimi çektim. Ve hemen yanına 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında boşlukların içine 3 tane ikili trabzanlarımı örmeye bu kenarın sonuna kadar devam ediyorum. Köşeye gelince 3 tane ikili trabzanımı örüp 2 tane de zincirimi çektim ve iki motifin ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesinin içine
3 tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. Daha sonra sırt sırta verdirdiğim motifimi, tığımı ilmekten çıkartıyorum ve tam olarak karşısına gelen boşluk, yani bakın budur karşı motifte, onun içinden alıp ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra buraya gelip 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Bir de zincirimi çekip buraya geliyorum. Tığdan çıkıyorum. Arasından geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya yeniden geliyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde iki kenarını motifimin birleştiriyorum. Yine çıktım. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel bir birleşme gerçekleşiyor. Tığdan çıktım. Buraya geldim. Bir zincir çektim. Üç tane daha örüyorum. Buraya gelince bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Artık köşede olduğum için ve köşenin içinden ilmeğimi geçirip bir zincir daha çekiyorum ve buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum aynı köşenin içine. Daha sonra iki kenarımı öreceğim ve aynı mantıkla bir üst motifi de ekleyeceğim. 17 tane motifimi de bu şekilde ucuca ekleyerek tamamlamış olacağım. Bakın. Şimdi bunun üstüne nasıl ekledimse sıradaki motifi de onun üstüne o şekilde ekliyorum. Aynı buradaki mantıkla upuzun gidecek. Upuzun bir parçayı oluşturacağız. Bu şekilde ekledim. Şimdi sıradakini dediğim gibi hemen alıyorum. 2 tane zincirimi çekmiştim. Sıradaki motifi alıp yeni motifin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ön yüzleri bana bakarken daha sonra tığımdan çıkartıp sırt sırta verdiriyorum ve karşısındaki denk gelen boşluğun içinden batıp ilmeğimi geçiriyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Aynı bir altta yaptığımın aynısını yapmaya devam ediyorum. 17 motifi de aynı şekilde tamamlayıp dönüşü birlikte yapalım. Sonuna kadar başladığım yere kadar geldim. Burada köşeye birini örmüştüm. Diğer üçlü grubu örüp bir de zinciri çektikten sonra şimdi burada burayı kapatıp buraya gelip kapatmak istemiyorum. Bir üste çıkarak devam edeceğim. Bir tek kenarını örmeye. Tek bir kenar devam edeceğim. Şimdi burada ne yapıyorum onun için? Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıp arasından ilmeğimi çıkarttıktan sonra bu üçünü beraberce örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdüm. İpi alıp arkasından geçirdim. Ve bir yalancı trabzan örmüş oldum. Yanına 2 tane daha örüyorum. Ve hiç arada zincir kullanmadan bakın buraya da geliyorum. 3 tane örüyorum. Tekrardan buraya geliyorum. 3 tane daha örüyorum. Bir kenarı, sadece bir kenarını böyle öreceğim. Sonra diğer kenarını öreceğim. Size göstermek istedim. Bir kenarını örüp gelirim diye düşünüyordum ama yani burada siz de aynı renkte devam edecekseniz hiç ipi koparmadan bir yukarı çıkıp nasıl devam edebilirsiniz'i göstermek istediğim için bu kenarla size göstermeye de geldim. Şöyle hemen buraya da geldim. Üçlü grupları örüyorum. Eğer burada bir kasma hissederseniz siz aralarda bir zincir çekebilirsiniz.
Buraya geldiğimde ise şu 2 tane köşemin olduğu yere ilk önce ilk köşenin içine bir tane üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra diğer köşenin içine üçlü grubumu örüyorum. Ve boşlukların içine üçlü grupları örmeye devam ediyorum. Boylu boyunca 17 motifin bir kenarını bu şekilde tamamlayıp geleyim. Siyah renge nasıl geçeceğimizi siyah beyaz yapıyorum ya kenarları. Yine siyahı da aynı bu şekilde etrofil cinsin siyahını kullanacağım. Siz dilediğiniz 4 mevsim kotonları, hatta sıcacık bir atkım olsun diyorsanız yünlü iplerinizi de kullanıp bu modeli uygulayabilirsiniz. Diğer renge görüşmek üzere. İlk beyaz sırasını geçtim. Şimdi siyahla birlikte yine dediğim gibi size etrofil cinsin siyahını kullanıyorum. Siyahla birlikte ikinci sıraya başlıyorum. Bunun için hemen ilmeğimi çıkartacağım ve şu köşedeki ilk trabzanın tepesine batarak bir ikili trabzanımı öreceğim. Bu şekilde. Şunu öne alayım. Daha sonra buraya bir tane ördükten sonra buradaki boşluğa geliyorum ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki önemli olan başlangıçtı. Onu göstermem gerekiyordu size. Nasıl başladığımı. Bundan sonrası ise hiçbir fark yok. Zaten hep boşluklarımız belli. Her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örerek devam edeceğim. Bu şekilde. Sonuna kadar. Daha sonra sonuna geldiğimde de yine burada ipimi keseceğim. Bu sonunda bitişi de nasıl yaptığımı göstereyim size. Sonuna kadar geldim. Burada hemen tığın üstüne ipimi alıp son trabzanın tepesine batıyorum. Bakın son trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir ikili trabzan örüp ipimi kilitledikten sonra diğer tarafta tekrardan beyaz renge geçeceğim. Şunun burasını biliyorsunuz böyle başlamıştık. Şimdi yeni renge başlarken de şu boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örerek başlayacağım. Şimdi tığımın ilmeğimi çıkartıyorum tığımla. Üstüne ipimi alıp buradaki boşluğa geliyorum. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve her boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da bu renkle tamamlayacağım. Bu şekilde öre öre devam edeceğim. Şimdi şuradan size göstermek istiyorum. Bakın aynı şuradaki gibi kendi rengine geçtim. Birleştirdiğim renkle sonra beyaz, siyah, beyaz, siyah derken böyle totalde 2, 4, 5 sırayla tamamladım. Şimdi bu benim 3. sıram. Bunun üstüne tekrar siyah geçeceğim. Aynı buradaki siyahı başlattığım gibi burada da başlayacağım. Üstüne de beyazı ördükten sonra devam edeceğim. Diğer tarafta beyaza başlarken ise hemen şöyle beyazın olduğu yeri önüme alayım. Çok pardon. Şöyle. Buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Hop buraya geleceğim. Aynı burada ne yaptımsa burada da aynısını devam ettireceğim. Sonra 5 sıra burada, 5 sıra burada da tamamladıktan sonra püskül yapımına birlikte
geçeriz. Kenarlarını beşer sıra geçerek atkımın kenar işini tamamlamış oldum. Şimdi sıra şöyle diğer atkıda göstereyim. Püsküller örmekte. Uzuncana örüyorum. Onun için de sarabileceğim daha ideal uzun şöyle bir tane kartonu buldum. Buna sararak yapıyorum. Şimdi birlikte de yapacağız. Ben 3 tanesini hazırladım şu şekilde. Bakın 3 tanesini, 4.'yü de birlikte yapacağız şimdi. Hemen kenara alıyorum. Bu arada hani benim püsküllerim kaç santim uzun oluyor merak edenler, belki duruşu hoşuna gider. İçinizden birilerinin, ben de onun için ölçüsünü vereyim. Şöyle 18-19 santim civarı diyebiliriz. Yani 18,5 gibi falan. Hatta tam 18 ya, şuradan tutarsam şöyle 18 diyelim. Öyleyse hemen alıyorum şimdi. İpimi de alıyorum. Saracağım kartonu da önüme alıyorum ve şu şekilde bakın üste koyup sarmaya başlıyorum. Bunu ne kadar kalınlıkta püskül yapmak istiyorsam ona göre sarıyorum. İstediğim uzunluğa ve kalınlığa göre malzemesini ayarlayabilirim. Şimdi şöyle önümde örneği var, bakın aşağı yukarı buna benzer. Sararken saymadım. Göz kararıyla yapıyorum. Dilerseniz siz kaç tur sardığınızı sayarak net ölçüde 4 püskülü de aynı birebir yapabilirsiniz. Ama göz kararıyla da gayet rahat tutturabilirsiniz. Şimdi biraz daha hızlıca sarayım. İstiyorum ki birlikte yapalım. Aslında bu püskül yapımının detaylı anlatımı da var ama şimdi onun için dedim farklı bir videoya hemen geçmeyin. Burada gösteri vereyim. İdeal ölçüye geldiğini düşünüyorum şu an. Artık evet. El yordamıyla, göz kararıyla dediğimiz bu olsa gerek. Şimdi ne yaptım? Bunu hemen geldim. Şimdi burada sardığım, başlattığım yön var ya, bu ipi tuttuğum yer. Bu sardığım ipi orada kesiyorum. Aynı yönde. Daha sonra o kesik olan kısımları aşağıda tutup yukarıdaki hiç kesik olmayan, bakın iki uçta böyle aşağıda kaldı. Bu ipi içinden geçiriyorum. İpimi. Sonra yukarıda şöyle yukarıya alıp, biraz yaklaşalım. Yukarıya alıp burada güzelce bir düğüm atıyorum. Açılmasın diye sıkı bir düğüm atalım buraya. Attıktan sonra bu ipi kesiyorum. Bu benim atkıya bağlanacağım yer olacak. Daha sonra da şu aşağıda kesip kartondan iplerimi kurtarıyorum. Şu sonra hani yukarıda bağlamak için kestiğim iplerden alıp ayırıyorum. Şöyle ayırıyorum. Ve burada şu kısmı, şu sarma işlemini yapacağız birlikte. Şöyle aldım, tuttum. Bu ipi de aldım. Bakın. Bu ipi de aldım. Şöyle üstüne koydum. Koyduktan sonra şöyle döndürerek, bakın döndürerek şöyle sarmaya başlıyorum. Parmağımın üstünden, sonra parmağımı çektim. Şurada bir ip kaldı, bakın bir parça. Onunla şurada da bir ilmek oluştu. Burada ip kaldı, burada ilmek oluştu. Birçoğunuz eminim püskül yapmayı biliyorsunuzdur ama ilk kez gelen ve gören dostlar için de bir bilgi kalsın burada. Şimdi bunu sarıyorum emin olana kadar sıkı sıkı, diğerleriyle de eşit olmasını istediğim için 2 kere daha şöyle doladıktan sonra böyle geliyorum, bakın geliyorum. Şöyle şuradan ipimi şöyle kesiyorum. Kestiğim ipi burada oluşturmuş olduğum ilmeğin içine sokup aşağı doğru çekiyorum. Onu aşağı doğru çekerken şu
üstte kalan kısa ipi de yukarı doğru çekiyorum. Ve bakın arada kayboldu bile. Daha sonra bunu ince bir tığ ile hemen ilmeklerin içine batarak şöyle aşağı doğru alabilirsiniz. Bakın onu da arada kaybettim. İşte bu kadar. Püskülümüzün yapımı da bu kadar. Daha sonra şu alttaki düzensizlikleri keserek dümdüz yapabilirsiniz püsküllerinizi aynı boyda. Hatta tavsiyem böyle hepsini yan yana getirip şöyle bir hop keserek düzenlemek. Şimdi ne yapacağım bu aşamadan sonra? Atkımı alacağım. Şöyle şuradaki bakın burada bu uca. Bakın şurada bu uca. Hemen alıyorum. Şuradan battım. Buradan da ipin şu üstte bağlama iplerinden birini arasından geçireceğim. Katını ayırdım geçirirken. Katını ayırmadan geçireyim ki rahat bağlayayım. Şu şekilde. Diğer ipi de aldım. Bakın bunu buraya bağlayarak sabitliyorum. Güzelce bağlıyorum. İyicene kilitlediğime emin olduktan sonra bu artan iplerin bir tanesini alıp şu şeylerin arasından şu kısımdan içeri çekiyorum. Daha sonra da tığı tekrardan içeriden sokup alıp şurada katına ayrıldı. O katı da alayım hemen içine. Şöyle güzelce araya aldım. Aynı şekilde bunu da burada bakın şu ilmeğin arasından geçiriyorum. Tekrardan ilmek aralarından geçiriyorum. Bir tanesini de burada gizliyorum. Yani şimdi arkaya alacağım. Bu atkının ön yüzü olduğu için arkaya alacağım. Ve ilmeklerin içinden arkada da bu ipi güzelce gizleyeceğim. Hiçbir şekilde kesmeyeceğim ki püsküllerimi sağlam almış oldum. Mümkün değil, yerinden çıkmaz, sökülmez. Dilediğiniz kadar yıkansın, kullanılsın. Şimdi burada vakit kaybetmeyeyim. Ben bunu burada güzelce yok ederim. Öyleyse diğer püskülleri de yerine takıp geleyim. Atkıyı tamamladım. Tam ikiye katlayıp önüme de yatırdım. Hani başlangıçta diğer siyah atkının ölçüsünü vermiştim. Burada da istedim ki bu ne kadar ölçüde oldu. Bunu da söyleyeyim size. Bu katlanınca 102 santim yani 204 santim, diğerinden biraz daha büyük bir atkı oldu. Bir motif fazla örmüştük. Dediğim gibi siz de zevkinize göre, kendi arzunuza göre belirleyebilirsiniz. Bakın püskülleriyle falan. Siyahın tabii güzelliği farklı oldu. Beyazın güzelliği başka oldu. Herkes kendi sevdiği renklerde rahatlıkla örebilir. Örmesi keyifli, kullanması ayrıca çok keyifli bir atkı. Şunu söylemem gerekecek olursa ipleri konusunda, içindeki motifleri zaten tahmin edersiniz. Artan ipleri kullanıp elinizdeki iplerden motifleri ayarlayın derim. Onun için her renkten bir tane kullandım. Motifi görüyorsunuz. Siz tabii farklı da yapabilirsiniz. Tamamen kendi renk dizaynınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şu zemin rengi olan ipleri her iki atkıda da şöyle paketlerden 3 tane açtım. Ama bakın üçüncüsünden artan bu. Yani yarısından çoğu, neredeyse tamamı elimde. Yani 2,5 adet gitmiş diyebiliriz yuvarlaklardan. Diğer renkten burada siyah, burada beyazdan ise sadece bir tane gitti. Bunu belirtmek isterim. Umarım sevmişsinizdir. Hoşunuza giden bir atkı olmuştur sizlerin de. Beğendinizse her zamanki gibi ben sizlerden güzel kalbinizi rica ediyorum. Ve hatırlatıyorum ki yorum ve beğenileriniz benim için aşırı kıymetli. Esirgemezseniz mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.